Gözüm şiş. Yeni uyandım. Günaydın. Acıktım ama canım hiçbir şey çekmiyor. Ne yapsam bilmiyorum. Lavaş tost mu yapsak? Yumurta ve avokado. Öyle bir şey yapalım ya. Öyle bir tost yapalım. Böyle aperatif. Yanına da portakal suyu sıkarız. Bugün biraz işimiz var açıkçası. Bugün biraz evi toparlamamız ve temizlememiz lazım. Böyle çok derin değil. Çok derine ihtiyacımız yok. Ama bir yatak çarşaflarını falan değiştirmem lazım. Yeni şey aldım. Kıyafet kokusu ne denir bilmiyorum. Göstereceğim onu zaten size. 4'lü set aldım. Eşim hepsini kokladı, hepsini beğendi. Güzellermiş Allah'tan ki. Ama kalıcılığı falan nasıl ona bir bakacağız. Çünkü yumuşatıcılardaki koku kalıcı çok fazla değil. Ergen onu çok fazla beğenmiyor. Ben biliyorsunuz kokulu yozluğum var ve koku almıyorum. Bu yüzden benim için çok önemli değil ama o işte güzel koksun istediği için ben de böyle bir şey arayışına girmiştim. Karşıma çıkınca da bir almak, denemek istedim. Onu beraber deneriz. Böyle bir genel süpürme ve toz alma yapacağız. Ev zaten toplu. Dün akşam eşimle beraber evi topladık. Öyle yattık. Çok şükür ki. Yoksa dünkü evin halini bir görseydiniz. Çekim yapıldı evde. Biliyorsunuz kendi butiğim var. Onun için Instagram'a çekim yaptık. Ve ev felaket haldeydi. Tahmin edersiniz ki. Ama toparladık, yattık. Bu yüzden çok mutluyum. Yoksa o evi şu an tek başıma toparlamam biraz imkansız olabilirdi. Daha fazla gevezelik yapmadan kahvaltımızı hazırlayalım. Ay ben bunu köz biberli almışım. Krem peyniri. Nasıl ki bunun tadı? Ya Allah'ım. Allah'tan güzelmiş. Böyle şeyleri severim. Bozuldu mu acaba dedim. Rengi pembe ya. 일단 일어나요. 뭐야, 다쳤어요? 접지. 우주는 잘 놀고 있죠? 보긴 봐야 될 거 아니야. 이거 피딱지 굳으면 옷이랑 붙는 거 아니야?
애가 사돈을 엄청 우지하나 봐. Şimdi akşama nohutlu pilav ve üstüne de tavuk dideceğiz. Planımız bu. Dün akşamdan düşündüm. Çünkü tavuk yemeği vardı. İşte ondan artan tavukları dittim ben. Sonra bir kaba koydum. Onu o şekilde değerlendirmek istiyorum. Ama fasulye yemeğimiz var. Etli fasulye yemeği yapmıştım. O da arttı. Onu bir kaba boşaltacağım. Sonra nohutlarımı ısladım dün akşamdan. Şurada. Onları haşlayacağım. Sonra beraber biliyorsunuz buzluk hazırlığı yapıyoruz. Böyle mutfakta zaman geçirmemi siz de seviyorsunuz. Ben de mutfakta zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden dedim ki bu işi beraber yapalım yani. Bu buzluğu beraber dolduralım. Ben zaten ezelden beri hep buzluğu doldururum. Çünkü çok pratik oluyor. Bazen hiçbir şey yapmak istemediğim zaman buzluktan çıkartıp böyle yemek keyifli oluyor gerçekten. Geçen hafta da yaptık. Gül böreği, kurabiye ve mozaik pasta yaptık. Bu hafta da yine kurabiye yapacağız. Tuzlu kurabiye yapmak istiyorum aslında. Ama sonra düşündüm, dedim ki yani benim canım tatlıyı daha çok çekiyor. O yüzden hani çıkartıp böyle kurabiye yemek daha güzel, daha keyifli olur diye düşündüm. O yüzden bugün çatlak kurabiye yapacağız ve poğaça yapacağız. Poğaça ve böreği kahvaltıda çıkartıp böyle direkt airfryer atıp ısıtmak falan çok mantıklı oluyor bizim için. O yüzden poğaçayı yapmak istiyorum. Böyle zamanımız kalırsa da tuzlu kurabiyeyi de yaparız. Ama kalmazsa haftaya bırakırız onu. Çünkü daha evi falan toparlamamız lazım, temizlememiz lazım. Bugün birazcık işimiz var. Şimdi ben şu yemeği boşaltacağım. Nohutlarımı haşlayacağım. Geliyorum. Şöyle bayağı çıktı. Nohutlar ıslamış olsaydım bugün bunlar bize yetermiş aslında. Ben bayağı az kaldığını düşünmüştüm. Nohutları ısladığım için haşlamamız lazım artık. Şimdi hızlıca poğaça yapımına başlayalım. 1 su bardağı sıvı yağ alıyorum. İki adet yumurtanın akını alacağım. Ama sarısını atmayın. Üstüne süreceğiz çünkü. Bir paket maya kullanacağım. Şimdi bir güzel karıştıracağız. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atalım unutmadan.
Şimdi bu burada 2 saat falan mayalansın. Biz o sırada kurabiyemizi yapalım. Şimdi kakaolu çatlak kurabiye buna geçiyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. 1 su bardağı toz şeker. 4 yemek kaşığı kakao. Şimdi tüm malzemeyi mikser yardımıyla çırpacağız. Yumurta katacağım ama teker teker katıp karıştıracağım. İkinci yumurtamı atıyorum. Sonra tepeleme 1 su bardağı un koyuyorum. Sonra 1 paket vanilya koyuyorum. 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu. Sonra bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi bunu da kapatacağız ve buzluğa atacağız. Buzlukta 1 saat falan bekleyecek. Sonra şekil verip fırına göndereceğiz. Kurabiye hamuru dinlendi. Şekil verip ona bulayıp buraya koyacağız. Una değil, pudra şekerine. Olabildiğince aynı boyutta yapmaya çalışayım. Şu şekilde. Biraz böyle ele yapışıyor ama pudra şekerine girdikten sonra düzeliyor. Şuradan aldıktan sonra elde çok fazla şekil vermemek lazım. Hemen böyle unu attığın zaman iyi oluyor. Çünkü şu an soğuk ya. Soğukken çok yapışmıyor ama çok fazla elde ovaladığımız zaman yapışmaya başlıyor. Onu çözdüm anlık. Şimdi kurabiyeleri bu şekilde yaptım. Şimdi fırına gönderiyorum. İkinci el bir yazıcı bakayım. Wow. Çok iyi duruyor. Wow. Wow. Manyak. Çok güzel gözüküyor. Evet. Bu akşam çayımızın yanına alırız. Buzluğa yaptım ama tabii ki de biz de yiyeceğiz. Buzluk mu yesin da biz yiyek Allah'ım. Bu kurabiyeleri böyle bunun içine koyacağım. Sonra bunu koyacağım, bir daha kurabiye koyacağım falan. Öyle planladım. Şimdi biraz sıcaklar ama tepsi de bana lazım poğaçalar için. O yüzden şöyle bir deneyeceğim. Çıkıyor mu çıkmıyor mu ne oluyor? Okey, çıkıyormuş. Koydum. Bir de üstüne koyacağım.
Şimdi bunu da bize ayırdım akşama. Ben şunu değiştireceğim ve poğaçalarımıza şekil vereceğiz. Nasıl güzel kabarmış maşallah. Şimdi 1,5 tepsi kadar falan bir poğaça çıktı. Ben böyle çok sıkıştırmayı sevmiyorum. O yüzden bu postayı pişirip sonra bunları pişireceğiz. Acelemiz yok. Şimdi bir 20 dakika 25 dakika daha bunları dinlendireceğim. O yüzden böyle üstlerini örtüyorum şimdi. Tepsi mayası yapmış olacağız yani. Bunları da şöyle örteyim. Bir 20 dakika böyle bekleyecek. Sonra üstlerine yumurta sürüp fırına atacağız. Bu arada pilavımız da hazır. Şimdi kovamı ve bezimi hazırladım. Yatak odası temizliğine başlayacağız. Önce camları sileceğiz. Perdelerim Allah'tan temiz. O yüzden camlarımızı silip işte toz alıp çarşafları değiştirip yerleri süpürüp silip çıkacağız. Şimdi Arap sabunlu bir su yaptım. Ama yine de cam sil kullanacağım. Çünkü bayağı güzel temizliyor. Normalde bunu kullanmıyordum. Şimdi size şöyle aradaki farkı göstermek istiyorum. Yani şu kısımlar şöyle gri. Yani az önce daha koyuydu da. Sildikçe böyle biraz açıldı ama daha fazla açılmıyor. O yüzden şunu kullanacağım. Beraber görelim. Anında nasıl beyazlıyor.
Şimdi yastıkların kılıflarını şey yapacağım. Şu leke çıkartıcıdan yapacağım. Şimdi bunların rengi şu an kamerada çok belli olmayacaktır ama böyle bembeyaz değil. Normalde bembeyaz bir çarşaf. Şeyde daha çok belli oluyor. Yorganı ve örtüyü falan seriyorum ya, onlar bembeyaz. Bunlar böyle terden büyük ihtimal böyle biraz sarardı. O yüzden bunları atacağız şimdi. Böyle birazcık aktifleşmesini bekliyorum. Sonra Arap sabunu döküyorum. Sonra atacağım. Böyle bir 20-30 dakika bekleyecek. Sonra makineye atacağız. Bu arada şunlardan aldım. Bunların hepsinden aldım. Şöyle. Dörtlü. Çünkü indirimliye geldi. Çünkü bayağı indirimli geldi. Bir yalanı bir bedava gibi bir şey vardı galiba. Sonra dörtlü alımda da böyle bir indirim vardı. Hemen aldım. Şimdi çarşafları falan yıkayacağız ya. Şu temiz bir kokuymuş. O yüzden şunu deneyeceğim. Şimdi şu kapağın içinde bir yuvarlak kısım var. Şu. O kısma kadar dolduracakmışız. Şöyle. Sonra buraya atacağız. Şeylerimiz de gelsin. Yastık kılıflarımız. Sonra hepsini beraber çalıştıracağım.
Beyazlar için her zaman çamaşır sodası kullanıyorum. Ön yıkama yapacağım için ön yıkamaya da koyacağım. Bir de Arap sabunu bağımlılığı başladı. Çünkü çok güzel lekeler çıkartıyor gerçekten. Bunu da keşfette görmüştüm. O yüzden artık beyazlara Arap sabunu döküyorum. Yumuşatıcı dökmeyeceğim çünkü o granül tabletten koymuştuk ya. Onun kokusunu, etkisini falan görmek istiyorum açıkçası. O yüzden yumuşatıcı eklemiyorum bu seferlik. Benim yorgunluğum olacak tek şey granola kasesi. O yüzden granola kasesi hazırlıyoruz. Ben normalde şu müslini kullanıyorum. Hatta bundan önce de bir tane müsli kullanıyordum. O bulamıyorum çok fazla. O yüzden buna geçmiştim. Bu sürekli oluyor. Ama şu gelmiş markete. Biliyor musunuz bunu bilmiyorum. Bunu denemek istedim açıkçası. Çünkü glutensiz falan diyor. Böyle ilgimi çekti. Bu da bademli, çikolatalı, kara buğday granolası diye geçiyor. Bir deneyelim. Ben çikolatalı olmasını seviyorum. Bana daha güzel geliyor. Bunda da var. O yüzden bir deneyelim bakalım. Şuna bayılmak.
Şimdi şu şekilde tavuk pişirme poşetler oluyor ya. Onunla birlikte fırına attım. Fırına değil pardon. Airfryer'e attım. Isıttım. Bu bayağı sıcak. Sen hala oğlaksın. Bunların yanında bir de turşu. Üf. Bütün bıçaklar şu an makinede olduğu için bununla kesmek zorundayım. Çok açım. Sen her zaman açsın. Tabii ki açım. Ama her... Evet. Her arzumu yerine getirdiler. Ay yumuşacık. Maşallah. Böyle göstermek istiyorum. Çok güzel, yumuşacık bir şey olmuş. Bunları da fırına gönderiyorum. Bir 20 dakikada bunlar pişecek. Şimdi böyle değil de şöyle koysam nasıl olur? Başka bir şey deneyeceğim. Anlık. Poğaçaları şöyle dizsek daha fazla poğaça dizmiş oluruz. Aynen. Baksana daha fazla oluyor. Sanırım şu kadar yeter. Süper oldu. Yani 4 tane sığacaktı. 8 tane sığdırdık. Bence böyle daha mantıklı. Sana kahvaltıya 4 tane bırakıyorum. Yeter mi? Evet, bugünün buzlukları da bunlar. Şu 4 taneyi de eşime bıraktım. Bunları da şimdi buzluğa koyalım.
Poğaçamız ve kurabiyemiz burada. Kurabiye akşam çayın yanında mis gibi yiyeceğiz. Şimdi saat 1'e 19 geçiyor. Ve ben bu saatte yoğurt mayalayacağım. Çok uykum geldi çünkü bugün yoğun bir gündü. Çok hareketli bir gündü. Ama bugün mayalanması gerekiyor yoksa bozulur. O yüzden beraber mayalayalım. Sonra uyuyalım. Hadi bismillah. Sadece yoğurt yapacağım. Hiç kaymakla falan uğraşmayacağım. O yüzden işimiz hızlı bitecek. Ve çoğunu da bu sefer unutmazsam eğer süt olarak alacağım. Çünkü bunu sütün içmesine bayılıyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bunlar kaynasın. Birazcık dinlenelim. Bu işi hep eşimle yapardık. Ama bu akşam pinekleme günümüzdü yani. Uyudum. Ben de uyuyacaktım yani gerçekten. Bu aklıma geldi. Ben şimdi tek başıma yapacağım. Bana kaldı inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başarabilirim. Benim yüzümdeki ciddiyet. Atomu parçalıyorum sanki. Ne oluyor be? Telefonuma bildirim geliyor. Bu da okey. Son olarak kendimize de koyacağım. Her gün şu an uyuyor ama yatsıyı kılmadı. Kılmak için uyanacak, o sırada içer. Şimdi aldığım bir yeni taktik. Yine sizin yorumlarınızdan. Mayayı yine aynı şekilde buraya koyacağım. Sonra bunun içine çok az tuz at demişsiniz. Şöyle birazcık tuz atacağım. Birazcık da şeker. Sütten biraz alıp buna katıyorum. Karıştırıyorum. Sonra sütle ekledim. Üstüne tam kapatıp fırına koyacağım. Sabaha kadar fırında dursun. Sabah zaten dolaba atacağız. Şunlar biz namazımızı kılıp sütümüzü içene kadar soğusunlar dışarıda. O zamana kadar şunları hazırlayalım. Sonra dolaba atarız. Eşime ballı yapıyorum. O ballı seviyor. Bana zaten süt tatlı geliyor. İnek sütü. O yüzden ben koymuyorum.